sırça köşklerden çıkıp Anadolu'nun ıssız hanlarına uzanan usta şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in o büyüleyici edebi yolculuğuna dalıyoruz. İnanın, elimizdeki bu metinler, edebiyatımızın rotasını o bireysel sevdalardan alıp dondurucu bir gerçekliğe, yani doğrudan Anadolu insanının çileli yüreğine çeviren bir şairi ve meşhur han duvarlarının hüznünü harika bir şekilde aydınlatıyor. Evet, birinci olarak şairimizin sanatındaki o muazzam uyanışa bir bakalım. Düşünün, İstanbul'da Osmanlı'nın o ağır, kurallı aruz ölçüsüyle aşk şiirleri yazan bir genç adam var karşımızda. Ta ki 1922'de Kayseri'ye edebiyat öğretmeni olarak atanana dek. Bu zorlu yolculuk onu adeta sarsarak uyandırıyor ve halkın o yalın, tertemiz Türkçesiyle, yani hepimizin konuştuğu o doğal ritim olan hece ölçüsüyle buluşturuyor. İkinci olarak o sarsıcı başyapıta, han duvarlarına geliyoruz. At arabasıyla tam 3 gün süren o dondurucu soğuğu bir hayal edin. İşte şairimiz bu çileli yolda konakladığı hanların o isli duvarlarında Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış adında meçhul bir askerin dizelerine rastlıyor. Cepheden cepheye savrulan, veremden kırılan o yoksul Anadolu halkının unutulmuş sembolü oluveriyor bu dizeler. Tüyler ürpertici, değil mi? Son olarak bu büyük uyanışın edebiyatımızda yarattığı memleket edebiyatı fırtınasından bahsetmeliyiz. Faruk Nafiz sadece memleketin güzelliklerini değil, o kanayan yaralarını da anlatarak bu akımın tartışmasız öncüsü oluyor. Üstelik öğrencisi Behçet Kemal Çağlar'la birlikte o coşku dolu meşhur 10. Yıl Marşı'nı yazarak adeta yeni kurulan bir ulusun kalbine dokunuyor. Kısacası onun dizeleri Anadolu'nun o yazılmamış destanını yüreklerimize kazıyarak Türk edebiyatını asıl yurduna, yani tam da kendi toprağına kavuşturuyor. Yağız atlar kişnedi. Meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum. Gurbeti gönlümle duya duya. Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar, başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur, ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince, nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonunda ademdir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı, iki yayan. Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmış kalmışım yaylının şiltesine. Bir sarsıntı. Uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi ispağlamış bir lambanın ışığı, her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki cizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış, burada yatmışsa kimler,
Aygın baygın maniler, açık saçık resimler. Uykuya varmak için bu hazin günde, erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken, birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu 4 mısra değil, sanki 4 damla kandı. Ben garip çizgilere uğraşırken, baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. 10 yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan. Baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih. 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka ad görmedi. Artık bahtın açıktır. Uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı. Buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, bir derebeyi gibi kurulmuş eski hamlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide, iki dağ ortasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden, geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı. İşte Araplı beli. Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana. Biz menzile vararak atları çektik ana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş, kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar 4 cana can katıyor, kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı, ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum, bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde. Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık. Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu, satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalara da, bahtına lanet olsun aşmadınsa bu da. Az değildir varmadan senin gibi yurduna, post verenler yabanın hayduduna, kurduna. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende, dedi, hana sağa indi, ölü çıktı geçendi. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti işte o günden beri. Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar! Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! Ey garip çizgilerle dolu han duvarları! Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!